Herkese merhaba, bu heyecan verici incelememize hoş geldiniz. Bugün insanlık tarihinin belki de en köklü, en çok bilinen anlatılarından birine, Nuh Peygamber ve Büyük Tufan hikayesine dalıyoruz. Ama bunu tamamen objektif bir mercekten yapacağız. Yani amacımız sadece bildiğimiz kutsal metinlerin sayfalarında gezinmek değil, o antik Sümer tabletlerinin tozlu yüzeylerine dokunmak ve modern arkeolojinin bize sunduğu somut gerçekleri keşfetmek. Hazırsanız bu inanılmaz yolculuğa hemen başlayalım. İşte bugünkü rotamız. Önce hepimizin aşina olduğu o kutsal metinlere bakacağız. Ardından derin antik çağ, Mezopotamya'ya ineceğiz. Oradan doğrudan toprağı kazan arkeolojinin bulgularına ve son olarak da oldukça renkli, hatta biraz çılgın Orta Çağ efsanelerine uzanacağız. Birinci bölümümüz Kutsal Metinlerde Nuh Tufanı. İncelememize milyarlarca insanın bu hikayeyi bilme şeklini belirleyen temel metinlerle başlıyoruz. Şimdi kaynaklarımızı yan yana koyduğumuzda asıl dikkat çeken şey ne biliyor musunuz? Felaketin kapsama alanı. İki anlatı arasında çok keskin bir zıtlık var. Tevrat'ın tekvim bölümüne baktığınızda tufan tüm gezegeni sıfırlamak üzere tasarlanmış, deyim yerindeyse küresel bir yıkım olarak tasvir ediliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'deki anlatıma geçtiğimizde tüm dünyayı yutan bir sudan ziyade sadece Nuh peygambere inanmayan, o isyankar topluluğu hedef alan bölgesel bir cezalandırma görüyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir ayrım. Gelin Tevrat'ın sunduğu o inanılmaz detaylara biraz daha yakından bakalım. Okurken adeta bir mühendisin el kitabına bakıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Geminin gofer ağacından yapıldığı, tam 3 katlı olduğu ve boyutlarının tam olarak 300'e 50'ye 30 arşın olduğu söyleniyor. Muazzam bir yapı. Üstelik suların yükselmesi ve alçalması ile ilgili 40 günlük yağmur, 150 günlük su baskını gibi çok kesin bir zaman çizelgesi var. Ve tabii ki o hepimizin bildiği ikonik sahne, Nuh'un dışarıdaki durumu test etmek için önce dönmeyen bir kuzgunu, ardından ağzında o umut verici taze zeytin dalıyla geri dönen güvercini salması da tam olarak buradan geliyor. Peki ya Kur'an'da durum nasıl? Burada odak tamamen değişiyor. Mühendislik hesaplarından veya ölçülerden ziyade işin psikolojik ve teolojik mücadelesi ön planda. Dile kolay, Nuh'un tam 950 yıl süren sabır dolu bir tebliği anlatılıyor. Ve çok trajik, gerçekten yürek burkan bir detay var. Nuh'un kendi öz oğlu bile babasına inanmıyor, gemiye binmeyi reddedip beni sulardan koruyacak bir dağa sığınacağım diyor ve maalesef sulara gömülüyor. Hikayenin sonundaysa o devasa geminin sular çekilince usulca Cudi Dağı'na oturduğunu okuyoruz. Hemen ikinci bölüme Sümer ve Babil kayıtlarına geçiyoruz. Kutsal kitapları bir kenara bırakıp zamanda geriye, çok daha geriye gittiğimizde ne buluyoruz dersiniz? Bakın bu kısım tek kelimeyle büyüleyici. Antik tarih boyunca inkar edilemez bir kopyala yapıştır demeyelim ama muazzam bir paralellik var. Tufan motifi, İbrahimi dinlerin metinleri yazılmadan bin yıllar önce Mezopotamya'nın çamur tabletlerine zaten kazınmıştı. Sümerler'de kahramanımızın adı Zilsudra, Babiller'de ise Utnapiştim. Farklı isimler aynı hikaye. Hepsi yaklaşan devasa bir seli tanrılardan haber alıyor, dev bir gemi inşa ediyor ve suların durumunu anlamak için kuşlar salıyor. Aradaki bu benzerlik, insanlığın ortak hafızasının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ünlü Gılgamış destanını mutlaka duymuşsunuzdur. Bu efsanenin yankılarını orada duymak, hikayeyi uygarlığın en derin anılarına bağlıyor. İşin ilginç tarafı şu: Mezopotamya kayıtlarında tufan kahramanına dünyayı kurtardığı için tanrılar tarafından bir ödül olarak kelimenin tam anlamıyla ölümsüzlük veriliyor. Kutsal metinlerdeki Nuh'a atfedilen o 950 yıllık devasa, neredeyse ölümsüzlüğe yakın uzun ömrün kökenleri belki de buradadır, ne dersiniz? Geldik 3. bölüme. Arkeolojinin tufan arayışı. Şimdi efsaneleri ve antik metinleri laboratuvar masasında bırakıp ellerimizi biraz toprağa bulayalım. Kazılar bize ne söylüyor? Bilim insanları ve arkeologlar yüzyıla aşkın bir süredir bu efsanenin kanıtı için deyim yerindeyse dünyayı kazıyorlar. Ortada kırılan umutlar ve şaşırtıcı keşiflerle dolu bir zaman çizelgesi var. 1872'de o kil tabletler ilk kez okunduğunda tüm dünyanın nasıl şoka girdiğini bir düşünün. Ya da 1950'lerde Ağrı Dağı'nda bulunduğu iddia edilen ve herkesi heyecanlandıran o tahta parçalarının Madrid'deki laboratuvarlarda maalesef modern ahşap oldukları için reddedilmesini. Bilim, gerçeğin peşinde hiç durmadan koşmaya devam ediyor. İşte işin can alıcı noktasına geldik. Arkeolog Leonard Woolley, 1920'lerde Ur kentini kazdığında koca bir medeniyeti aniden çamura gömen inanılmaz kalınlıkta bir kil katmanı buldu.
Yani evet, eski Mezopotamya'da o insanları dehşete düşüren, şehirleri yok eden, yıkıcı ama bölgesel sel felaketlerinin yaşandığına dair somut fiziksel kanıtlarımız var. Tıpkı Karadeniz'in bir zamanlar aniden taşması teorisi gibi. Fakat modern bilim ve yer bilimleri bütün dünyayı aynı anda sular altında bırakan o küresel felaketi veya o devasa geminin fiziksel kalıntılarını hiçbir zaman doğrulamadı. Tarih bize yerel ve travmatik felaketlerin nesiller boyunca anlatıla nasıl mitolojik ve evrensel bir boyuta taşındığını gösteriyor aslında. Dördüncü ve son bölümümüz, tarihi kaynaklardaki ilginç efsaneler. Bin yıllar geçtikçe o yalın hikayeye neler mi eklendi? İnsan hayal gücü sınır tanımıyor. Teolojik detaylar merakımızı doyurmaya yetmeyince halk efsaneleri ve mitolojik süslemeler devreye girmiş. Taberi gibi dönemin ünlü tarihçileri bile halk arasında dilden dile dolaşan bu son derece yaratıcı ve vahşi efsaneleri kaydetmişler. Düşünsenize, onca hayvan aylarca devasa kapalı bir gemide. Peki o devasa dışkı problemi nasıl çözülecek? İşte efsaneye göre Nuh, filin kuyruğuna vuruyor ve mucizevi bir şekilde oradan gübreleri temizlesin diye domuz düşüyor. Peki ya geminin ahşabını kemiren o lanet fareler? Nuh bu kez aslanın burnuna bir tane vuruyor, aslan hapşırıyor ve tada! Kediler ortaya çıkıp fareleri avlıyor. Gemiye eşeğin kuyruğuna tutunarak sızan şeytan efsanesinden bahsetmiyorum bile. Gerçekten inanılmaz. Tabii süslemeler sadece gemideki hayvanlarla sınırlı kalmamış. Hikayeler öylesine büyümüş ki devasal boyutlarda bir karakter uydurmuşlar. Dev Uç. Bu adam o kadar uzunmuş ki tufanda sular onun ancak dizlerine geliyormuş. Gemideki Nuh'la dalga geçiyor, acıktıkça da okyanusun dibinden dev balıklar tutup o balıkları güneşe doğru uzatarak havada kızartıp yiyormuş. Bir başka çılgın efsanede Nuh'un o isyankar oğluyla ilgili. Hani dağa sığınmıştı ya, efsaneye göre aslında sulardan korunmak için kendine tamamen camdan, denizaltı gibi kapalı bir sal inşa etmiş. Dedim ya, söz konusu insan hayal gücü olunca hiçbir sınır yok. Antik Sümer'in o nemli çamur tabletlerinden çıkıp, kutsal kitapların öğretilerine, kazı alanlarındaki kil katmanlarından Orta Çağ'ın hapşıran aslan efsanelerine uzanan bu muazzam çeşitlilik, hepsi bizi çok derin, çok vurucu bir soruyla baş başa bırakıyor. Nasıl oluyor da insan ırkı, tarihindeki en korkunç, en travmatik anılarını unutmamak için, onları binlerce yıl boyunca sürekli kılık değiştirerek, yeni inançlara uyarlayıp yeniden kodlayarak yaşatmayı başarıyor? Bu sadece bir su baskınının hikayesi değil aslında. Bu, bizim hayatta kalma ve hatıralarımıza tutulma biçimimizin bizzat kendi hikayesi. Tarihin, bilimin ve inancın o büyüleyici kesişim noktasında bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu incelememizi aydınlatıcı bulduysanız ve benzer gizemleri birlikte eşelemeye devam etmek isterseniz bu anlatıyı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki derin analizimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın,